PlayStation kullanıcılarının %92'si hiçbir zaman platin kupa alamaz. Ama yine de milyonlarca insan saatlerce uğraşıyor. Bu istatistik tesadüf değil. Oyun şirketlerinin sizin beyninizdeki dopamin sistemini manipüle etmesinin sonucu. Ve bugün platin kupaların gerçek amacını, nasıl bağımlılık yarattığını ve neden bu kadar etkili olduğunu detaylarıyla inceleyeceğiz. Bu işin zevk almakla alakası yok. Bu iş tamamen beyninizdeki bozuk devrelerle alakalı. Öncelikle tanışmanız gereken Rus bir ablamız var. Bulima Zeigarnik. Bu kadın 1920'lerde bir restorana gidiyor ve garsonların siparişleri mükemmel hatırladığını ama hesabı kapattıktan saniyeler sonra her şeyi unuttuğunu fark ediyor. Buradan da Zeigarnik etkisini buluyor. Olay şu: İnsan beyni yarım kalan işlerden nefret eder. Bir iş bitmediyse beyin arka planda sürekli "Oğlum o iş ne oldu? O kapı açık kaldı lan" diye seni sürekli dürtüp durur. Oyunlarda o %98 tamamlandı yazısı var ya. İşte o yazı beyninizdeki Zeigarnik etkisini tetikleyen şeytanın ta kendisi. O %2'lik kısım aslında oyunun en sıkıcı, en gereksiz kısmıdır. Ama beynin bunu bitirmezsen rahat uyuyamazsın dediği için sen o %2'lik kısmı bitirmeye mahkum olursun. Bir de dopamin mevzusu var. Çoğu kişi bunu mutluluk hormonu sanar. Ama yanlış. Dopamin ödül beklentisi hormonudur. Ödülü aldığında değil, ödülü alacağını anladığın anda salgılanır. O kupa sesi var ya, hani o sesi. O ses duyulduğu an beynin dopamin salgılıyor. Pavlov'un köpeği zil sesine nasıl salya akıtıyorsa biz de o kupa sesine öyle tepki veriyoruz. Gelelim işin en karanlık kısmına. B.F. Skinner ve onun meşhur kutusu. Skinner bir kutuya bir fare koyuyor. Kutuda bir pedal var. Fare pedala basınca bazen yemek düşüyor, bazen de düşmüyor. Skinner fark ediyor ki eğer her pedala bastığında fareye yemek verirsen fare de oyununa basmayı bırakıyor. Ama eğer yemeği rastgele verirsen fare manyak gibi pedala basmaya devam ediyor. Belki bu sefer gelir, belki şimdi gelir diye pedalın hastası oluyor. Tanıdık geldi mi? RNG kupaları. Yani şans eseri çıkan nadir düşmanı bul ve öldür. Sandıktan %1 ihtimalle çıkan kılıcı düşür tarzı kupalar. Oyun firmaları bizi bir Skinner kutusuna koymuş. Biz de platin kupa alacak diye sabaha kadar tuşlara basıyor gibiyiz. Bu aslında şartlandırılmış bir refleks. Bir de Sankos Falisi yani batık maliyet yanılgısı var. Oyuna 80 saatini vermişsin. Platin kupa için geriye sadece 10.000 tane odun topla görevi kalmış. Mantıklı beyin der ki Berat bu görev çok sıkıcı, bırak git. Ama batık maliyet beyni der ki lan 80 saat harcadın. Şimdi bıraksan o 80 saat çöp olacak. Yani biz o kupayı sevdiğimiz için değil, harcadığımız emeğe kıyamadığımız için almaya çalışıyoruz. Firmalar bunu bildiği için grind kupalarını oyunun sonuna koyuyorlar. Bilimsel olarak beynimizin nasıl manipüle edildiğini anladıysak şimdi bu kupa tiplerini sınıflandıralım. Nefes aldığın için tebrikler kupaları. Oyunun başına zıplama tuşuna bas der, zıplarsın. İlk adım diye kupa verir. Bu seni oltaya getirmek için verilen ilk dozdur. Bak ne kadar kolay. Devamında gelir yalanıdır. Skill isteyen saygıdeğer kupalar. Bunlara lafım yok. Sekiro'da hasar almadan boss kes. Devil May Cry'da SSS combo yap. Kupalar senin reflekslerini, sabrını ve sinir sistemini test eder. Online kupalar. 2013 yapımı oyunun serverında kimse yok ama oyun diyor ki çok oyunculu modda 50 kişiyi öldür. Kimi öldüreyim? Lan serverda sadece ben varım. Missable yani kaçırılabilir kupalar. Oyunun 3. chapter'ında bir NPC ile konuşmazsan oyunun sonunda o kupayı alamazsın. Sonuç, bütün oyunu kucağında telefon, YouTube'dan rehber videoları izleyerek oynarsın. Oyunun hikayesinden bir halt anlamazsın çünkü aklın o kaçıracağın kupadadır. Peki günlerce uyumayıp sosyal hayatını bitirip o kupaları alınca Sony sana ne veriyor? Para? Hayır. İndirim çeki bir anda görürsün. Elimize geçen tek şey profilimizdeki o sayının bir artması. Peki neden bunu istiyoruz? Evrimsel psikoloji buna signaling theory diyor. Tavus kuşları kuyruğunu neden açar? Bakın genlerim ne kadar sağlam. Bu kadar gereksiz bir yükü taşıyabiliyorum demek için. Biz de platin kupaları alarak diğer oyunculara şunu diyoruz. Bakın benim o kadar çok boş vaktim ve o kadar sağlam sinirlerim var ki bu gereksiz işi başardım. Yani aslında bir dijital tavus kuşuyuz. Tek farkımız bizim kuyruğumuzun kimsenin umurunda olmaması. Bu arada ilginç bir istatistik vereyim. Dünya genelinde oyunları satan alanların ortalama %1'i oyunu platinleyebiliyormuş. Aynı bu videoyu izleyip buraya kadar gelenlerin %99'un bu kanala abone olmamasıydı.